Biraz şöyle yürüyelim, sonra aşağı doğru gidelim, olur mu? Biraz yukarıya doğru yürüyelim, sonra aşağı doğru inelim. Ha? Birazcık gidelim, ondan sonra gelelim. Hadi gel. Azıcık gidelim. Bir sokak daha gidelim, sonra şu karşıdan gelelim aşağı doğru. Başka dükkanlara bakmış oluruz. Mavicim lütfen gel hadi. Mavi'yi ikna ediyorum. Neredeyiz biz Mavi ile beraber? Mavi ile beraber Palo Alto'dayız. Palo Alto neresi? Palo Alto'da Amerika'nın, dünyanın belki de teknolojinin kalbinin, böbreğinin, karaciğerinin attığı yerdeyiz şu anda. Ne yapıyoruz peki? Dolaşıyoruz. Neden? Mavi ile beraber ev arıyoruz. Evet, New York canımıza tak etti. Yavaş yavaş bu tarafa, yani East Coast'tan West Coast diyor Amerikalılar, buraya doğru gelmeye karar verdik. Ve burada da şimdi Mavi ile beraber gördüğünüz gibi ev arıyoruz beraber. Bakalım bir tane ev bulacağız. Ev bulunca ne olacak? Tabii tamamen buraya yerleşmeyi düşünmüyoruz. Biraz buraya yerleşeceğiz. Biraz bir ayağımız Türkiye'de olacak. Bir ayağımız zaten bütün dünyada. Haber neredeyse biz oradayız ama biraz bir parça buraya da işte bir gelelim istedik. Burası güzel bir kasaba, küçücük bir kasaba. Güzel değil mi? Dur bekle, şuradan yol karşıdan karşıya geçerken. Güzel bir kasaba. O kasabanın şu anda merkezindeyiz. Merkezindeki caddedeyiz daha doğrusu. Mavi gel şuradan karşıya geçelim bakalım. Tut elimi. Gel. Bastın mı? Gel. Elimi. Gel. Gel. 10 saniye var. Elimi tut. Evet. Daha dükkanlar açılmamış durumda. Biz biraz jet lag olduk. Türkiye ile aradaki saat farkı tam 10 saat fark var. O yüzden kapalı dükkanlar. Sabah 8.30'da kahvaltımızı yaptık. Sabahın 6'sında kalktık Mavi ile. Değil mi oğlum? Ondan sonra şimdi de yavaş yavaş turluyoruz bakalım. Yavaş, daha dükkanlar kapalı. Dün buradan geçiyordum. Bir halıcı kardeşimiz yolumu kesti. Dedi abi gelsene, biz burada halıcımız var. Türk tabii ki. Dedim geliriz ya, niye gelmeyelim? Pek çok üniversite öğrencisi var. Burada tabii burası Palo Alto, Silikon Vadisi'nin başkenti diyebiliriz. Aslında küçücük bir kasaba. Küçük bir Amerikan kasabası. Burası da University City. University Street, bu yanımdaki cadde. Bu yolun sonu Stanford Üniversitesi'ne varıyor. Stanford Üniversitesi de dünyanın en zor girilen üniversitelerinin ilk 10 tanesinden bir tanesi. İşte Sergey falan burada, Google'da. Burada çıkıyor, bak ilginç bir sinema var karşımda. Böyle Hitchcock filmleri gösteriyor. Daha böyle retro bir sinema anladığım kadarıyla. Palo Alto'nun sanat filmleri sinemasına denk geldik. Beyoğlu sinemasına denk geldik yani. Cary Grant'ın filmleri falan var. Baksanıza burada. Şimdi tabii ben neden 3 yıldır New York'taydım. New York merkezli, New York, İstanbul, biraz Bodrum, biraz New York, biraz oralarda yaşadık. Biraz artık dümeni buraya kırmaya karar verdim. Neden kırmaya karar verdim? Ailece kırmaya karar verdik. Çünkü eşim biliyorsunuz benim teknoloji dünyasında çalışan bir isim. Hem onun vasıtasıyla bu tarafa geliyoruz hem de ya biraz New York'tan sıkıldım. Bıktım daha doğrusu. Neden bıktım? Çünkü New York biraz kapitalizmin guruldayan midesi gibi. Herkes para derdinde yani. Millet aç diyoruz ya yani. Millet New York'ta gerçekten paraya aç diyebiliriz. Herkesin tek bir derdi var. Nereden para kazanırız, nasıl para kazanırız, ne yaparız? Zaten herkes köpek gibi çalışıyor. Durdurak yok. Sıkıldım biraz bu dünyada. Yani birisiyle bir noktada oturuyorsun. Nasıl para kazanırız? Nerede ne iş yapalım? Ne yapalım? Sen ne iş yapıyorsun? O ne iş yapıyor? Hadi gel geçelim oğlum. Gel. Tut elimi. Elimi tut. Şimdi burasıysa biraz daha farklı bir kafa. Bir, havası güzel. Gerçekten önemli. Hava güzel abi. New York'ta 2 günde 30 derece, 40 derece fark olur mu? Oluyor. Şimdi burada biraz daha böyle bir İşte şimdi mesela 16, 17 derece, 18 dereceler. Gel bakalım. Biraz daha şeyler. İşte kışları biraz daha geçiyor. Şu anda San Francisco ile Los Angeles arasındayız ama daha çok San Francisco'ya yaklaşık yarım saatlik bir mesafe bu. Palo Alto dediğimiz yer. Tabii Palo Alto var. Başka kasabalar var burada. Mesela İşte Menlo Park var mesela buraya gelirken. Orası da havalı bir yer mesela. Efendim? Söyle, sor. Niye Palo Alto'ya? Niye Palo Alto'ya taşınıyoruz? Oğlan da soruyor haklı olarak. Niye?
Arkadaşları var New York'ta, bırakmak istemiyor. İstanbul'a gelmek istiyor. Ona da uzun uzun anlatacağım şimdi bu size anlattıklarımı. Neyse, velhasıl birkaç büyük kasaba var böyle bir. Buralara suburb deniliyor. Yani bizdeki biraz daha kemer country havasında. Hani vardır ya böyle tek tek evlerin olduğu, böyle bir geniş bir alana yayıldığı, cennet gibi bir yer. Yemyeşil zaten. Ve Amerika'nın da en pahalı yeri. En pahalı yeri neresi? Burası. Palo Alto. Hiç tartışmasız yani. New York'ta pahalı ama burası daha pahalı. Ama okullar nasıl? Çok iyi. Niye? Genelde hep işte mühendislerin çocukları, çocuklar. Yani normal okuldan bahsediyorum. Paralı okuldan değil. Buradaki okullar da 50-60 bin dolar civarında. Özel okullar. Türkiye'nin kaç katı? 10 katı oluyor. Bas bakalım abi. Şuradan şeye bakalım. Oğlanı öğretiyoruz şeyi. Wait. Wait. Tamam, çok basma, bozulur. Gel. Gel. Şimdi turluyoruz böyle bir şeyde. Yani buradaki sistemi biraz size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buraya gelmemin nedenlerinden bir tanesi, buraya gelmeyi düşünmemin nedenlerinden bir tanesi de ya şimdi Türkiye'de o kadar çok herkes birbirini böyle bir paçasından tutmuş aşağı çekiyor ki inanın herkes birbirini yemekten başka bir şeyle uğraşmaya zaman kalmıyor. Yani dünya nereye gidiyor, teknoloji nereye gidiyor, gazetecilik neye dönüşüyor, nasıl bir gelecek bizi bekliyor, bunları konuşmaya, düşünmeye ve iş yapmaya çok fazla zamanınız, mecaliniz kalmıyor yani. Yanlış anlamayın, hani sürekli oy saymadan bahsetmiyorum. Tam tersi, şu son zamanların belki de en çok önemsediğim şeyi bu oyları düzgün bir şekilde saymak. Ama normal hayatta yani, normal hayatta. O buna bunu demiş, bu buna şunu demiş, o şöyle yapmış, işte yok o ondan nefret ediyor, bu bunu sevmiyor, onu hapse atmak istiyor, öbürünü cezalandırmak istiyor. Bütün bu kaos içinde dur ya şurada da bir şey yapalım, yeni bir şeye kafa yoralım. Gazetecilik nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz, hayat nereye gidiyor? Yani bütün bu konulara pek konuşmaya, tartışmaya, çalışmaya zaman kalmıyor. Biraz belki burada bunu yapabilir miyim diye hayal ediyorum. Hani bir parça da olsa. Tabii ki yani Türkiye'den kopmuş değiliz, gidip gelmeyeceğiz değiliz ama acaba biraz buradaki teknoloji dünyasına girebilir miyiz? Buradaki hem Türklerle hem yabancılarla çok sayıda Türk var. Özellikle son yıllarda çok göç aldı, beyin göçü aldı. Onlarla iletişim kurabilir miyiz? Onların yaptığı çalışmaları sizlere anlatabilir miyim? Bir parça ilham verebilir miyim? Onların yaptığı çalışmalardan başka size ufuk açacak yeni vizyonlar katabilir miyim? Bunları düşünüyorum yani. Bunları yapabilir miyim? Bas bakalım abicim. Wait. Bekle, tamam, çok basma. Bilmiyorum, çok mu naif düşünceler olarak geliyor ama burada bir süre zaman geçirmenin iyi olacağına inanıyorum. Burada bizde pek yok ama mesela daha önce Kai Diekman, bu Almanya'nın işte ünlü gazetesinin bir ekibiyle gelip mesela burada bir süre zaman geçirmiş ve acaba dünya nereye gidiyor, teknoloji dünyası nereye gidiyor, kendi bu medyanın dijital dönüşümünde neler yapabiliriz diye. Gel bakalım abicim. Tut elimi. Wait diyor, peki. Oğlan benden daha kurallara uyuyor bak. Wait diyor. Yani biraz acaba bunları yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Yapabilir miyiz emin değilim ama denemeden de bilemiyorsunuz. Yani bunları denemek gerekiyor. Ya bu yaşlarda denemeyeceksek ne zaman deneyeceğiz? Tabii şu da var yani, bana kalsa, hadi gel bakalım. Bana kalsa anında ben Türkiye'ye ışınlarım kendimi buradan yani. Birisi dese ki gel Cüneyt ya, Türkiye'de şöyle güzel bir proje var, şunu yapıyoruz. Bir saniye durmam burada. İyi de kardeşim kimse istemiyor. Yani yok olmamızı istiyorlar bizim yani. Şimdi bak, 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Benim kariyerimdeki bu insanlar burada sokakta yürüyemiyor. Tamam, biz de Türkiye'de sokakta yürüyemiyoruz. Mesela o anlamda söylemiyorum ama biz şimdi tamamen dışlanmış durumdayız. Yani buhar olup uçmamız bekleniyor bizim. Buhar olup uçalım mı yani? Hiçbir şey yapmadan kenara çekilmemiz bekleniyor. Hiçbir şey yapmadan oturmamız, emekli olmamız bekleniyor. Kusura bakmayın yani, şu anda birileri istiyor diye biz de bütün bu kariyerimizi bir kenara itecek, hiçbir şey yapmayacak, her şeyden vazgeçecek değiliz yani. Sonuçta bak, bu çocuğa ben ne diyeceğim yıllar sonra? Yani baban hani yıllar sonra baktığında, oğlum işte ben de geldim 30 yıl gazetecilik yaptım, sonra da bize gazetecilik yaptırmıyorlardı, ben de geldim halı satmaya başladım mı diyeceğim yani. Ne
Demeyeceğim tabii ki. O yüzden üretimi, çalışmayı, dünyanın farklı yerlerinde de olsa memleket için kafa yormayı veya dünya için yani dünyaya katkıda bulunmaktan vazgeçmek yok. Bizim de hayatımız böyle kuruldu yani. 30 yıldır bir şeyler üreterek var oluyoruz. Şimdi de anne gelecek birazdan. Yanımıza gelecek. Oturalım mı biraz, ister misin? Oturalım şurada. Çok güzel bir Fransız şeyi var. Bak şunu göstereyim. En sevdiğim yerdir burası. Paris Bagatelle gibi bir şey böyle. Baguette. İşte croissantlar, böyle bir buranın tek Fransız mekanlarından bir tanesi. Yani işte biraz bunlara kafa yoralım, yaparız diye düşünüyorum. Evet Mavicim, sevdin mi Palo Alto'yu? Hadi gel biraz daha gidelim. Oturmak ister misin orada? Peki burada gel biraz daha yürüyeyim, sonra buraya gelip oturalım. Tamam, sana ben bir tane hot chocolate ısmarlayayım hatta. Ne dersin? Bu çok iyi fikir tabii ki. Bir çocuğa hot chocolate ısmarlıyorum dediğin an kalplere giden yolu buldun demektir. Tamam. Bir cadde daha gidelim, ondan sonra geri dönelim. Velhasıl nerede kalmıştık? Bizim buhar olmamızı istiyorlardı. Ha bir de tabii şey var. Cezaevine atalım. İşte öldürelim. Var yani. Bir sürü alternatif var masanın üzerinde. Bir gazeteci için Türkiye'de gazeteci olmak kolay değil ki. Meslektaşlarımız da görüyorsunuz bunu yaşıyorlar. Evet yani bunlar da var. Peki ne yapalım? Bırakalım. Her şeyi bırakalım. Eleği eledik, duvara asalım falan. Başka işlere mi girelim? Hayır. Şimdi benim durumum tabii biraz daha farklı. Ben hep bir yandan hem gazeteci hem bir yandan da girişimci olarak da hayatta durmaya çalışıyorum. Mesela daha önce Dipnot tabletin hikayesini bu kanalda anlatmıştım. YouTube'da yine bu kanalda bir hikayesini koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Yani sonuçta bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. Bir iki tane fikrim var burada. Yine Türkiye ile alakalı. Türkleri, Türkiye'yi, daha doğrusu dünyadaki Türkiye'yi, Türkleri çok ilgilendiriyor. Gel şöyle şu binanın etrafına dolaşalım, oraya gidelim, tamam mı? Bakalım şu yan sokakta ne varmış, oraya da bakmış olalım. Onları da hayata geçireceğiz. Onlardan da birkaç Türk arkadaşımla zaten yaklaşık 8-9 aydır bir çalışmamız vardı. Bir kısmı New York'ta, burada Stanford'da birkaç Türk var. Onu da bayağı bir ete kemiğe büründürdük diyebilirim. Gel bakalım şuradan dolanalım Mavicim. Oradan öbür dediğimiz yere gidelim. Ne dersin? Benden de sana bir tane hot chocolate. Kalp. Onu hayata geçireceğim. Onun hazırlıklarını yapmaya başladım işte. Tabii buralarda da abi kiralık ev yok yani. Herkes satılık. Böyle bir suburb hayatı dediğin şey. Satılık evler dünyası. Niye? Çünkü bütün Amerikan sistemi, kapitalist sistem borçlandırma üzerine kurulu. Sürekli seni borçlandırmaya çalışıyorlar. Ev satalım, borçlandır. Mortgage verelim. Araba satalım, borçlandır. Şunu yapalım, borç. Borç, borç, borç. Borç yiğidin kamçısı yani. Biraz o kafada gidiyor. Evet, Palo Alto'da Silikon Vadisi'nde olan Türkler bana ulaşın. Özellikle teknoloji dünyasında, özellikle Türkiye'yi hala kendine dert edinen, mesele edinen farklı isimler. Bir kısmınızı tanıyorum zaten, bir kısmınız beni tanıyorsunuz zaten. Tanımayanlar da tanıyanlar tanımayanlara haber versin. Böyle bir arkadaş geldi Türkiye'den diye. Hemşeri. O da buraya geldi, şey yaptı desinler. Şimdi tabii size biraz daha böyle bir haberler vermek istiyorum ama ne bileyim, bu videoyu da çok uzatmayayım. Böyle blog koyayım hiç kesmeden, şey yapmadan. Biraz bu Palo Alto havasını görmüş oldum. Mesela şimdi bir dergi aldım, gazete aldım. Günlük gazetede işte IPO halka açılımda nelere dikkat edilir. YouTube'da işte rabbit hole var mı diye adamlar uzun uzun söyleşi yapmışlar. Buradaki yerel basından bahsediyorum yani. Şeyden de bahsetmiyorum, hani böyle bir New York Times'tan bilmem neden değil. Şimdi buraların havasını almak için de biraz burada zaman geçirmek lazım. Yani o havayı, şimdi burada biliyorsunuz işte Steve Jobs'un evi biraz ileride, öyle söyleyeyim. Ondan sonra Tim Cook işte şuradaki kafede takılıyordu. Geçen gün Starbucks'ta gördüm buraya geldiğimde. Geçen yıl. İşte ne bileyim
Google ilk çekini, biraz önce bir kahvede kahvaltı yaptık. Adam ilk çekini orada almış falan. İlk Google'a yatırımını orada yapmışlar. Yani diyeceğim o ki burası böyle bir hala, yani tabii buralar eskiden millet garajla marajla yapıyormuş ama şimdi artık garaj baraj kalmadı abi. Garaj baraj her yer satılık, ateş pahası yani. Biraz buranın havasını almak lazım. Daha çok Eylül'den itibaren daha ağırlıkla bu tarafta olacağım. Diyorum ya, yani biz artık tuhaf bir hayat yaşıyoruz yani. Bir ayağımız Türkiye'de, bir ayağımız dünyanın artık neresindeysek. Bu kaçıncı ülke oldu vallahi ben de şaşırdım yani. Kaç ülkede kalıyoruz, yaşıyoruz, ne yapıyoruz? Kaç yıldır gez babam gez, dolaş babam dolaş. Bazen insanlar diyor, bu Cüneyt Özdemir niye gitti? Var ya, bir ara ben Londra'ya gittim, böyle rivayetler vardı. Adamın teki mesaj atmış, diyor ki, kumar borcun olduğunu herkes biliyor mahallede. Fanteziye başım abi, yola çıkma, gel tut elimi. Elimi tut, gel bakayım. Tut elimi, karşıya geçiyoruz, tut elimi. Elimi tut. Adam kumar borcu yapmış bana ya, yazmış. Neyse ya, biraz buradan diyorum ki tamam, siz zaten abi Türkiye'de olan biteni zaten öğrenemiyorsunuz. Dur bakalım ne yapıyorsun? En azından burada olan biteni ben size göstereyim. Ne istiyorsun? Zıp zıp zıp. Ya şimdi hot chocolate oturacağız, merak etme. Artık daha fazla oyalayamıyorum oğlanı. Elimden kolumdan çekiyor. Hadi konuş benimle diye. Ne diyordum? Türkiye'de olan biteni zaten öğrenemiyorsunuz. Öğreniyor musunuz? Yani bir kısmen öğreniyorsunuz. Bir kısmı öğreniyor, öbür kısım pek öğrenemiyor. En azından burada olan biteni öğrenelim. Göstereyim ben size. Göstermeye çalışayım. Buranın havasını vereyim. Biraz havanız değişsin ya. Böyle yeni bir kanal açalım dünyaya. Ayrı bir dünyadan konuşalım. Ayrı bir dünyanın kodlarını getireyim ben size. Ayrı bir dünyanın hikayesini getireyim. Ve burada Palo Alto'dan da bakalım nasıl bir hayat hikayesi oluşturacağız. Yıllardır size New York'tan anlatıyorum. Hemen ayrılmıyorum. Daha bir 2 ay daha New York'tayım. Ama şimdiden bakıyorum yani. Eylül'de, Ekim'de buraya geldiğimizde ne yapacağız? Nerede otururuz? Fiyatlar ne? Oturur muyuz? Oturabilir miyiz falan? Bunu karşılayabilir miyiz buraları? Onun hikayesine bakıyorum biraz. Umarım yeni bir yol yaparız. Yeni bir yol buluruz. Bu yolu da hep beraber yapacağız diye düşünüyorum. Yoksa benim burada sadece gelip böyle deli gibi elimde bir sopayla telefonla konuşmamın bir anlamı yok. Sizde eğer bunun bir karşılığı yoksa ben de bakacağım. Bir karşılığı yoksa da şuradaki halı işine gireyim diyorum direkt. Ne yapayım abi? Başka bir iyi bir şey yoksa oğlum kusura bakma, biz de yıllarca gazetecilik yaptık, buraya kadarmış. Ne oldu, halıcı olduk. Kötü bir iş için de demiyorum. En iyi para halıcılıkta var. O yüzden söylüyorum yani burada. Peki. Palo Alto'dan bir sabah sohbetinden hepinize şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum. Önümüzdeki şeylerde biraz daha video yapacağım, konuşacağız. Kendinize iyi bakın.